İşte 15-16 yaşından beri hep televizyonun ya da medyanın bir şekilde içinde olduk. Biz öğretmeyi çok severiz. Dünyanın en pahalı sektörlerinden biriyiz. Çok da pahalı bir iş yapıyoruz. 3 gün hiç uyumadan çalıştığımız zamanları biliyor. Biz Türkiye'de ödül almadık. Türkiye'de de birkaç festival dışında hiçbir yere davet edilmedik. Bizim dünyada ciddi bir karşılığımız var. Ben 12'ye yakın ülkede seyahatte bulundum. Yurt dışında da işler yaptım. Türkçenin algısı çok farklı oralarda. Bizim sektörde bir sıkıntı var. Yarısı okullu, yarısı alaylı derler. Bir de bizim gibiler var, hem okullu hem alaylı. Ankara'da Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi vardır. Bayağı da meşhurdur. İstanbul'da da o zaman Aydın Doğan Medya Lisesi'ni bize örnek alıp kurmuştu. Ben babadan TRT'ciyim. Babam da TRT emeklisi. Televizyon ve radyo ile ilişki işte doğduğumuzdan beri evimizin içinde olan bir şey. Evet, hep fotoğraf makinesi, hep bir kamera mutlaka vardı. Doğal olarak kamera ve fotoğraf makinesi ya da televizyonla, radyo ile büyüyünce de bir şekilde hep bu işlerin içinde olma niyetinde hissediyorsunuz kendiniz. Heyecanlanıyorsunuz. Eğitim noktasına gelince evet, meslek lisesinde Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi okudum. Sonra lisans eğitimimi işletme olarak tamamladım. Yaş olduk 42. İşte 15-16 yaşından beri hep televizyonun ya da medyanın bir şekilde içinde olup bir yerlerinde bu işleri yapmaya çalıştık. Şöyle, biz dönem dönem okullara da çağırıyorlar. Gelin bu sinema nedir bir anlatın diye. Sahadaki yapılan bilgiyle teknikte verilen bilgi arasında çok ciddi bir fark var. Çünkü burada her şey pratiğe dayalı. O zaman bildiğiniz her şeyi unutup ezberlediklerinizin yerine öğrenmeniz gereken şeyleri öğrenmeye başlıyorsunuz. Oldukça fazla stajyer geliyor üniversitelerden de. Çocuklar ilk geldiğinde büyük bir heyecanla geliyorlar. Çünkü buradaki dünyayı ya da yapıyı kitaplarda gördüğü şeyin karşılığının ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Şunu da anlıyorum, biz dünyanın en pahalı sektörlerinden biriyiz. Çok da pahalı bir iş yapıyoruz. Doğal olarak buradaki imkanların üniversitelerde olması çok kolay değil. Sinemayı teknik olarak anlatmakla sahada uygulamak arasında çok büyük bir fark var. Özellikle biz sinemada da Türk işi bir şeyler yapmaya çalıştığımız için dünyada da bu işler böyle çok uygulanmıyor. Ben başka ülkelerde de çeşitli işlerde çalışmaya çalıştım, Türkiye dışında. Orada da bizdeki gibi yapmıyorlar. Mesela son dönemde herkes diyor ya, dünyanın birçok yerinden Türkiye'ye film çekmeye geliyorlar. Bunun tek sebebi maliyet değil. Bizim yapma tarzımız. Biz dünyadan farklı yapıyoruz bu işleri. İyisiyle kötüsüyle. İyi mi yapıyoruz? Bence iyi yapıyoruz. Bizde şöyle bir fark var. Bu sadece teknik ekiplerde değil, yapım tasarım dediğimiz şey dünyada çok farklı uygulanıyor. Bununla ilgili birçok yabancı dilde kaynak var. Bunların çoğuna baktığım zaman da nasıl yapıyorlar diye. Onlar bilgi temelli bir şey yapıyorlar. Biz insan odaklı bir iş yapıyoruz. Biraz burada farkımız var. İşte bir adamla çalışacağın zaman Türkiye'de genelde CV istenmez. Kim kimi tanıyordur, kim kimin arkadaşıdır, onunla çalışmaya alışkın mıdır, değil midir? Bu bile aramızdaki çok basit bir fark. Yani orada görüntü yönetmeni seçerken kuracağı dünyanın dilin benzer bir şeyi algılayıp onu orada yaratabilecek mi diye bakarken burada işte yönetmen bu görüntü yönetmeniyle çalışmaya alışkın. Ya bu adam bu iş çekebilir mi? Bilmiyoruz abi, çeker herhalde. İşte olur mu olmaz mı? Bizim böyle bakış açılarında farklılıklarımız var. Biz öğretmeyi çok severiz. Burada sadece öğretmek istediğimiz arkadaşların algısının ne kadar açık olmadığına, bizi ne kadar anlayacağına bakarız. Gelirler, bir deneme süresi vardır bizim için. İşte deneme süresi iş sözleşmesi gibi düşün bunu. Genelde setlerde bu 2 aydır. Bizde 2-2,5 haftadır. Bakarız algısı var mı? Verdiğimiz ne kadar alabiliyor, ne kadar anlayabiliyor ve ne kadar uygulayabiliyor. Çünkü bu etaplı bir iş, segmente bir iş. Bu segmentasyonu sağlayıp o ekip içinde devinim kazanabiliyorsa çok rahat olur. İşte son dönemde çalışma kurallarımız çok farklılaştı. Overtime, 16 saat, işte 12 saat çalışma düzeni, dijital setlerde 5 gün çalışma, 2 gün repo gibi kurallar geldi. Hani biz biraz eski olduğumuz için eskiden bu işlerin hiçbir böyle değildi. 3 gün hiç uyumadan çalıştığımız zamanları biliyoruz. Niye? İş yetişecek. Şimdi bu arkadaşlara o dönemi anlattığımız zaman abi nasıl yani, köle miydiniz diyorlar. Evet, sinema eskiden köleydi. Ama o ekipler öyle yaşamaya, beraber yaşamaya alışkınlardı. Yeni orada bir ekip ruhu vardı. Şimdi bir standart geldi. Umarım yakında daha iyi standartlar gelir insanlar için de, çünkü zor bir iş yapıyoruz. Bunun nedenini anlayacak bir ekiple çalışmak ya da o gelecek çocuğun nedenini anlayacak kapasitede olması gerekiyor. Çünkü o ekip ilk günde başladığı hız ya da ritimle ikinci haftada yakaladığı hız ya da ritim ya da oyunculuk ya da reji ya da yapım ya da mekan, bir sürü faktör sayabiliriz. Aynı standartta ilerlemiyor. Bunu anlayacak arkadaşlarla beraber hareket etmeyi onun için tercih ediyoruz. Orada da aslında biz safe alana çekiyoruz, kendimizi koruyoruz. Şöyle örnek vereyim. Ben 1,5 yıl önce bir film yaptım. Bağımsız sinema. Bir Zamanlar Gelecek 2121, hem ortak yapımcısı hem uygulayıcı yapımcısıydım o zaman. Korhan ve Serpil. 1984 George Orwell. Oradan yola çıkarak hareket ettik. İyi bir kitaptı. Daha sonra kitabın çizgi roman hali çıkmıştı. Onu bir okuduk. Dedik ki burada başka bir şey çıkabilir. Hikaye enteresan.
İnsanlar yer altında yaşamaya başlıyorlar artık. Coğrafyada iklim krizinden dolayı yaşanamaz hale geliyor ve yerlerin altında kendilerine tüneller ve evler yaratmaya başlıyorlar. Bunun da sebebi genç devrim diye bir devrim ortaya çıkıyor. Gençler artık yönetimi ele alıyorlar. Yaşlıların sözü kesiliyor. Aslında günümüz dünyasının aksi bir dünya kurmaya çalıştık. Bu dünyayı birebir kayadan bir dekor haline getirdik. Yaklaşık 400 metrekare bir dekor kurduk. Güzel de şık da bir iş oldu. Bağımsız sinema için çok cesur bir işti. Biz 18 ülke gezdik, 10 ödül aldık. Ve bu ödüller İngiltere, Amerika, Güney Kore, Avustralya, İtalya, Roma gibi aslında merkez sinemanın göbeğindeki ülkelerdi. Ve bir bilim kurgu işi yaptık. 2121 yılında dünya tasviri bulup bir dekor kurup o dekorun içinde bir dünya kurguladık. Biz Türkiye'de ödül almadık. Türkiye'de de birkaç festival dışında hiçbir yere davet edilmedik. Ama yurt dışına gittiğimizde o distopik evren çok büyük karşılık buldu. Bu tamamen kimle nasıl çalışmaya alışkın olduğunla alakalı bir durum. TRT'yi de burada bunun özelinde anlatma ihtiyacı hissediyorum. TRT'nin bazı standartları var. O standartlarda iş yapmak için o standartları bilmek ve ona devam etmek gerekiyor. Çünkü bir kamu yayıncısı ve o kamu yayıncısıyla bir şey yaparken ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. TRT ile çalışan bir yapımcı, bir yapım koordinatörü ya da uygulayıcı yapımcı ya da yapım şirketi Türkiye'de de dünyada her yayıncıyla çalışabilir. Bizim dünyada ciddi bir karşılığımız var. Ben 12'ye yakın ülkede seyahatte bulundum, yurt dışında da işler yaptım. Türkçenin algısı çok farklı oralarda. Özellikle kadınlar Türkçe biliyorlar. Çok enteresan. Çünkü Türk dizilerini izliyorlar. Neden Türk dizisi izliyorsunuz dediğimizde daha enteresan bir şey çıkıyor karşımıza. Biz dizilerimize aile yapımızı satıyoruz. Dünyada böyle bir aile yapısı yok. Ben bunu gittiğim her yerde gördüm yani. Çok rahat söylerim. Asya'nın neredeyse tamamını gezdim. Doğu Avrupa'nın birçok yerini gördüm. Bunların her birinde kadınlar üzerinde bu çok bariz belliydi. Hani gider arkadaşlarım da Güney Amerika'da da aynı karşılığı gördüğünü söylediler. Yani çok basit düşünün. Kanal 7'de bir günlük dizi. Güney Amerika'dan devamlı turlar düzenleniyordu buradaki sete. Hangimizin haberi var diziden? 0.70 rating. Ya bizim kreatif dünyamız dünyadaki yazarlara göre çok farklı. Biz biraz olay örgüsü değil, insan odaklı, karakter odaklı işler yapmaya çalışıyoruz. Bu karakter yapılarında da kurarken dramatik yapıda çok yapım tasarım işler yapmamaya çalışıyoruz. Çok nadirdir Türkiye'de yapım tasarım örnekler. Dönem işleriyle birlikte bu yapım tasarım işler başlamaya başladı. Ve bir karşılık buldu. İşte Diriliş diye bir şey yapıldı. Birçok ülkeye satıldı ve ciddi bir ses getirdi. Aslında o yapım tasarım denilen şeye sektör kendini biraz adarsa dünyada başka bir karşılık bulabilir. Ama burada başka bir sahip devreye giriyor, bütçe. Bütçe bulunamadığı için değil, o bütçenin bizim izleyicimizde karşılığı olmadığı için bu bütçeler çıkmıyor. Türkiye'ye gelen yabancı platformlarda bunlar denendi birkaç işle. Bir sezon yapıldı ama izleyicide net bir karşılığı olmadığı için yapım tasarım olmasına rağmen devam ettirilemedi. Bunun biraz önünü açmak lazım. Hani bunu TRT'de yapabilir. Zaten TRT'nin de 2014'te yaptığı o öncül hareketle birlikte sektör bayağı bir atılımda bulundu. Yani herkes şey zanneder. Türkiye'de televizyonculuk TRT ile başladı. Sayın seyirciler, burası 3. band 5. kanaldan deneme yayınları yapan Ankara Televizyonu. Yatırımları da onlar yaptığı için dizi sektörü bu kadar büyüdü. Hayır öyle değildir. Özel kanalların ve onlara çalışan yapımcıların cesaretleriyle aslında sektör büyümüştür. TRT de son dönemde buna büyük bir adım atarak olayı daha başka bir yere taşımıştır. O bizim dünyanın birçok yerinde dizi satıyor olmamızın sebeplerinin başında bu özel sektör yatırımları gelir. Çünkü bir karşılığı var, elinizde bir değer var, telif var, bu telifi tekrar pazarlama imkanınız var. Türkiye'de maalesef birçok şey oyuncu bazlı ilerliyor. Çünkü bunun karşılığı sinemada ve ekranda böyle. İnsanlar bir şeyi izlemeden önce öz eleştiri yaparak bu hikayede ne anlatıyor diye bakmıyorlar. Bizde hep şu var. Sinemada bir iş afişe çıkacağı zaman hikaye anlatılmaz, oyuncu gösterilir. Dünyadaki örneklerine bak. Bazen bir logo, bazen o dünya ile ilgili fotoğraf afiş olabilir. Bize afiş yapmak için mutlaka orada bilindik oyuncunun olması gerekiyor. Çünkü gişe gelirini o getirir. Onunla birlikte de oyuncuların gişe gelirinin ortaklığı gelir. Çünkü benim fotoğrafımı kullanıyorsunlar. Çünkü getiren odur. Hikaye sonradan ikinci, öncül değildir, ikincildir. Artık televizyonlara böyle dönmeye başladı. Celebrity standartları dizileri de etkilemeye başladı. Ama son dönemde ciddi bir reyting kaybı var. Son 3 yıldır. Free TV artık çok izleyicisini tutamıyor. Bunun neslinin de değişmesiyle alakalı bir durum. İnsanlar artık daha kolay ulaşabildikleri içerikleri tüketmeyi tercih ediyorlar. Dijital platformlar, YouTube ya da başka içerik sağlayıcıları. Bunun çok büyük önemi var. İşte sinemanın son dönemde geldiği durum ortada. İnsanlar artık, yapımcılar artık film yapmaya korkuyorlar.
Komedi dışında benim son dönemde hatırladığım Türkiye'de yapılmış film yok. Hollywood tarafına gidin. Bir yıldır süren sendika grevinden dolayı CQL denilen devam filmleri dışında şu an bir film yapılmadı. Biz televizyonculuk, daha doğrusu sinemayla ve bu medyayla ilgilenmeye başladığımız zaman dünyada dijital diye bir şey yoktu. Betacam, ondan önce VHS sistemlerle çalışıyorduk. Hem kurgu hem çekim teknikleri çok farklıydı. İşte 90'ların sonu, 2000'lerin başında dijitalin girmesiyle aslında dünya çok farklılaştı. Ben o zaman fotoğrafçılıkla başladım. Karanlık Oda fotoğrafçısıydım. Dijital çıkınca biz fotoğrafa küstük. Benim sinemaya geçişimin sebebi dijitalin çıkmasıdır. Çünkü o bir filmi tab etmemek ya da onu agranzörle basmamak o başka bir dünyadır. Bir gün mutlaka deneyin, tavsiye ederim. Hala bulunabilir malzeme varsa bilmiyorum. O solüsyonları koklamak, onu kurmak, her şeyi baştan yapmak çok keyiflidir. O agranzörden gelen ışıkla filmin fotoğraf kağıdı üzerinde oluşmasını izlemek çok keyiflidir benim için. Ben o zamanlar çok seviyordum. Dijitalin çıkmasıyla birlikte bizde biraz mevzular değişti. İşte son 3-4 yılda da biraz yazmaya başladık. Bir şeyler var yazdığımız, yapılmışlar da var. Onlardan çok bahsetmeyeceğim. Tasarladığımız işler de var, yapılmaya devam edenler de var. Title ne diye yazalım sorarsan şu an Zera Medya'da çalışıyorum. Zera Medya'nın genel koordinatörüyüm. TRT1'de Kod Adı Kırlangıç isimli bir teknoloji odaklı çocuk dizisi yapıyoruz. Gençlerin artık teknolojiye olan ve çocukların ilgisini bildiğimiz için onlara bu dünyanın nasıl olduğunu daha şevk edici bir dille anlatmaya çalışıyoruz. Burada da iki öncülümüz var. Biri dronlar, bir de yapay zeka. Belki Türk televizyon tarihinde ilktir. Bir yapay zekayı karakter olarak kullanıyoruz ve onu konuşturuyoruz. Ona bir dünya kuruyoruz. Çocukların yarış dronlarıyla beraber devam eden bir hikayesi var. İnsanlık yararına teknolojilerin nasıl üretildiğini ve bunu nasıl kullanacaklarını göstermeye çalışıyoruz. Onları heyecanlandırmaya çalışıyoruz. Bu hafta 3. bölüm yayına girecek. İnşallah uzun soluklu bir iş olur. Çocuklar şu an sevdi, öyle görünüyor. Bununla ilgili yakın zamanda başka organizasyonlar da yapacağız. İşte dizinin çekimi esnasında çocukların gelip orada drone yarışlarında test edebileceği, dronelarla yarışabilecekleri, teknolojide buluşabilecekleri bir alan olacak. Çünkü Türkiye artık teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke. Biraz da derdimiz bunu ekrana çıkarmak. Bundan önce işte dediğim gibi film yaptık. Ondan önce Tekten filmdeydim. Hacı Bayram Veli'nin hayatını yaptık. Ondan önce yine birkaç dönem işi vardı. Ondan önce bir MİT işi vardı 2014'te. Arada ben daha çok belgesel yaptım. Bayağı belgesel yaptım. Belgeselciliği çok severim. Çok keyifli dokuyordur ama çok keyifli bir iştir. Genelde öyle işlerle geçti. İşte son 1,5 yıldır da ağırlıklı olarak yazmakla geçti. Bu bahsettiğimiz dijital platformların birçoğuyla içerik ürettik. Hem TRT tarafına hem diğer yerlere. Onlardan hayata geçenler oldu, geçecekler olanlar var. Geçmeyi bekleyenler var, hala yazdıklarımız var. İşte Zera Medya ile yaptığımız işler var. Öncelikle çocukların kesinlikle yabancı dil bilmeleri gerekiyor. Biz çok teknik bir iş yapıyoruz. Bu yabancı dil muhtemelen İngilizce olmalıdır. Kullandığımız tabirlerin birçoğu İngilizceden gelme. İşte bizde kaşe denilen düzen aslında İngilizlerin haftalık ödeme düzenidir. Weekly wage diye geçer. Haftalık maaş. Biz o düzen üzerinden bir ödeme yaparız. Oradaki tanımları ve teknik tabirleri dünyayı anlayan ve İngilizceyi bu seviyede bilen insanlarla, çocuklarla çalışmak daha iyi oluyor. Çünkü artık Türk sineması dünyada da bir yeri var. Yabancı ekipler de çok fazla geliyor. İşte haftalık dizilerimizde bile yabancı görüntü yönetmenleri artık gelip iş çekmeye başladılar. Türkiye'de sektör bu anlamda büyüdü. Ya da bizim görüntü yönetmenlerimiz gibi yurt dışındaki işlerde görüntü yönetmenliği ya da yönetmenlik yapmaya başladılar. Yabancı çok öncül. Bir, mümkünse iki. Etrafımıza genelde bu yapım şirketi olarak da biz böyleyiz. Hemen hemen herkes yabancı bilir. Bu şarttır. İkincisi dünyayı tanımaları gerekiyor. Mümkünse dünyayı birkaç ülkeyi gezip görmüş olmaları gerekiyor ki dışarıda da başka bir dünya olduğunu bilsinler ve onunla bunu karşılaştırsalar kendilerine bir yol edinsinler. Üçüncüsü hepsinden beklediğim şey okumayı sevmeleri. Bizim işimiz okumakla başlar. Çünkü birimizde senaryo vardır. Senaryo da aslında bir kitaptır, bir yol haritasıdır. Okuma becerilerini ne kadar geliştirirse o senaryoyla ilgili de algın o kadar artar. O tamamen okuma becerisiyle, orada okuduğun şeyi hayal etmenle alakalı. Bu hangi birimde çalışsan çalış aynı. Yani alacağın brief'e bağlı olarak o brief'te okuduğun şeyi eşleştirmen gerekiyor. Onun için okuma algının açık olması gerekiyor. Ama bu senin sayısal zekanda düşük olması anlamına gelmiyor. Sayısal zekanda bu konuda çok üst düzeyde olmalı. Matematik biliyor olman lazım. Çünkü hayatın bir matematiği var. Matematik sadece rakamlardan değil, o analitik zekayı geliştiren bir şey ve analitik zekası olmayan bir adam bizim işimizi yapamaz. Her ne kadar sözel gibi bir iş yapıyor gibi görünsek de aslında analitik bir dünyamız var bizim. Artık her şeyi bir uygulama üzerinde edinebiliyorsunuz. Bilginin bu kadar çok çabuk tüketilebildiği bir yerde bilgiye erişmekte veya o bilgiyi elde etmekte tembel olmaları benim hiç hoşlandığım bir şey değil. Onun için işte son asistan da olsa sete ilk geldiği gün bu bölüm senaryosunu okudun mu diye sorarız. Sahnede ne vardı hatırlıyor musun diye, okumamışsa bizde çalışamaz zaten. Onu okumayan adam gelmesin. Yani onu okumaya düşünüyorsa bu işi yapmasın. Yani lütfen. Yapmasın yani. Bıraksın. Senaryo okumuyorsa bıraksın bu işi.
Çok keyifli bir röportajdı. Son olarak söylemek istediğiniz yoksa Yo, teşekkür ederiz konuk ettiğiniz için. Türkiye'de sinema başka bir yere daha gidecek. Öyle görünüyor. Bunun için de bu işe ilgi duyan insanlara ihtiyaç var. Umarım yeni başlamak isteyenler o kendini yetiştirme konusunda gerekli altyapıyı kurarlar. Biz sadece tavsiyede bulunabiliriz. İnsanlar kendi tercihlerini, kendi yollarını kendi çizerler. Teşekkür ederiz konuk ettiğiniz için.